Herkese selamlar, ben Fuat Diri, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kazakistan'ın yeni başkenti Astana'dayım. Gördüğünüz gibi yanımda Enes abi var. Merhabalar. Enes abiyle buluştuk. Nasılsın abi? Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Astana'da yaşayan, çalışan birisi olarak Fuat kardeşimi karşıladık. Bugün Astana'yı birlikte gezeceğiz. Bugün Enes abinin gözünden Astana'yı tanıyacağız, Astana'yı gezeceğiz. Şu anda meşhur yere geldik sanırım. Evet. Çadır diyorlar buraya. Han Çadırı. Burada içeride ne var abi? Han Çadırı'nın içinde alışveriş merkezleri var. Onun dışında en üst katta en önemlisi olan da bir plaj var. O plajda kışın eksi 40 dereceyken insanlar plajda, kumsalda normal havuza girip serinleyebiliyorlar. 25-30 derece. Aynen öyle. Ben de bir yerde okudum buraya gelmeden. Buraya geleceğimi bilmiyordum arkadaşlar. Enes abi geldi, beni hostelden aldı sağ olsun. Hızlı bir giriş yaptık videoya. Bugün beraber Astana'yı keşfedeceğiz, gezeceğiz. Ben size bir önceki videoda söylemiştim. Böyle lüks yerler benim ilgimi çekmiyor ama Enes abi anlatınca benim ilgimi yavaştan çekmeye başladı. Yavaştan bir heyecanlanmaya başladım. Zaten heyecanımı görüyorsunuzdur. Evet, AVM, alışveriş merkezi. Bu AVM'ler eksik olmuyor Sovyet ülkelerinde, onu fark ettim. Kırgızistan'da da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Almata'da da bir sürü AVM var. Hani adamlar küçük büyük fark etmez yapmışlar AVM'leri. Büyük bir ihtimalle dışarısı dediğin gibi eksi 30-40 derecelere olduğundan Kesinlikle. dolayı, kışa çok sert geçtiğinden dolayı AVM'ler daha yaygın. İnsanlar içeride alışverişlerini yapıp yemek yesinler diye. Tabii ki aynen o sebepten dolayı, çünkü hava şartları çok soğuk. Dışarıda yani mümkün değil bir yerde gezmek falan. Bu şekilde alışveriş merkezlerinde insanlar bütün ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Abi yaş kaç, sen burada ne yapıyorsun? Ben- Seni bir tanıyalım. Eyvallah. Benim ismim Enes. Az önce de söylediğim gibi 40 yaşındayım. Astana'da iç dekorasyon üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 16 yıldır Kazakistan'da çalışmaktayım, yaşamaktayım. Eşim buralı, Kazak. 3 tane de çocuğum var. Ellerinizden öper. Allah başlasın. Bu şekilde eyvallah. Mutluyuz. Burada yaşıyoruz. Artık buranın yerlisi gibiyiz. Öyle hayatımıza devam ediyoruz. Buraya biz kahvaltı yapmaya geldik. Burada bir kahvaltı yapacakmışız. Evet. Ama önce bir tur atalım bakalım buranın içi nasıl. Sizlere bir gösterelim, öyle kahvaltıya geçeceğiz. Şu sanırım böyle yukarı fırlatıyor değil mi bu? Evet, buraya bir atraksiyon yapmışlar. Eyvallah. Merhaba. Evet. Şöyle güzel ya. Yukarı fırlatıyor, aşağı indiriyor. Evet. Yukarıda da şey yapmışlar. Luna Park gibi bir şey yapmışlar. Evet, o da var. Bir de burada şu az önceki ön tarafta konserler oluyor. Çocuklara yönelik, milli böyle günlerde kermesler gibi programlar, etkinlikler de yapılabiliyor. Aktif olarak kullanılıyor burası. Kazakça biliyor musun abi? Hangi dilleri biliyorsun? Biz Kazakça biliriz, Rusça biliyoruz. Bu iki dilde de burada günlük hayatımızı idame ettiriyoruz. Eşim olsun, çocuklarım olsun, biz her dili de konuşuyoruz. Onun dışında İngilizce de çok önemli değil, onu da öğreniyoruz. Çocuklarımız onun üzerine yetişiyorlar. İngilizce çok önemli. Tabii ki İngilizce her yerde önemli. Bir de yaş 40 dedin abi. Evet. Maşallah. İşte Yani ben beklemiyordum öyle. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada Enes abiyle yani uzun zamandır irtibat halindeyiz. Buraya gelmeden önce, hatta Orta Asya'ya seyahat etmeden önce de konuşmuştuk. Sağ olsun beni davet etti. Gel buraya, Astana'ya yolun düşerse, ki Astana öyle bir yerde ki Kazakistan'ın, buraya gelenler Astana'ya gelmezler. Almatı'dan oraya çok uzun 18 saatlik bir yolculuk geçirdim. Yataklı trenle geldim. Bir önceki videoyu izleyenler varsa. Yani uzun, haritadan bakınca çok uzak kalıyor. Oraya insan gitmeye üşeniyor. Fakat Enes abi gel gezdireyim seni dedi. Ben de geleyim bir 2-3 gün takılayım burada dedim. Bakalım neler göreceğiz. Evet, Astana çok güzel bir şehir. Bir de burası Bozkır'ın ortasına kurulmuş bir şehir. Ve yeni bir şehir. Yani Avrupa'da birçok yerlerde de oluyoruz. Bu kadar yeni, bu kadar böyle güzel, modern bir şehir bulmak gerçekten çok zor. Yeni bir şehir. Nüfusu yaklaşık 2 milyona yaklaşıyor. 1,5 milyon civarında. Benim bu olduğum süreç içerisinde 16 yıldan beri Astana'dayım. 16 yılda arkadaşlar 3 kere kesin belki 4 katı büyüdü şehir. Yani öyle bir hem nüfus olsun hem bina yapılanması olsun, böyle bir büyüme var. Bu da harika bir rakam. Astana yeni başkent bu arada. 97 yılında başkent ilan edildi. Evet, tam olarak yılını hatırlamasam da öyle olması lazım. Bu Almatı'dan Astana'ya, ülkenin orta kısmına daha çok taşınıyor. Ve işte bütün her şey ondan sonra yapılıyor. İmza projeler, sadece konutlardan bahsetmiyorum. Mesela bu tarz içinde bulunduğumuz Han Çadırı gibi imza projeler var. Hepsinin bir anlamı var bir de yapılarda. Gezerken hepsini göstermeye çalışacağız. Öğlen yemeği, her şey mevcut. Buraya geliyoruz, öğlenleri yemek yiyoruz. Birçok Türk arkadaşlarımız olsun, Kazak arkadaşlarımız olsun, denk geliyoruz, oturuyoruz.
Öyle güzel bir yer. Samsa yapıyorlar ya, samsanın içine normalde peynir koysalar var ya çok güzel olur. Aa, samsa peynirli var. Ben hiç... Sen denk gelmemişsin. Dur, ben seni öğlenleyin bir yere götüreceğim. Orada peynirli samsa sipariş veririz. Burada daha çok böyle Türk çayı içmek isteyenler geliyorlar o zaman buraya. Evet, burada Türk mutfağının hem kahvaltısı olsun, öğlen yemeği olsun, akşam yemeği olsun çeşitlerini bulabilirsiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Normalde çay sevmiyorum arkadaşlar, bilenleriniz vardır ama Orta Asya'da çay bulmak da bulunca da içiyorsun yani. Ya aslında Orta Asya'da da çay kültürü çok önemli. Çaysız olmaz, sürekli çay içilir. Ama bizim bu Türk çayı tarzında olan çay burada biraz tabii ki herkesin bildiği bir çay değil. Ama Türkiye'de okumuş olanlar, Türkiye'ye gidip gelmiş olan insanlar biliyorlar ve arıyorlar da. Birçok zaman tercih de ediyorlar özellikle. Dediğim gibi hani Türkiye'ye tatile giden çok fazla insan var. Gide gele oradaki yemek kültüründen de hoşuna gidip burada da arayıp bir nostalji gibi biraz daha gelip yiyenler var. Evinde yapanlar var. Burada Kazakistan'da yani Kazakların yaptığı hangi yemeği daha çok beğeniyorsun abi? Hangi yemeği daha çok favori? Amiral gemimiz beş parmak. At eti değil mi beş parmak? Beş parmak at etinden çok severim. Böyle hamur üzerine etin koyulmasıyla yapılan bir yemek. Buranın milli yemeği. Aslında Kırgızların da milli yemeği. Yani bu Orta Asya'da çok önemli bir yemek. Arkasından mantı geliyor. Mantı da bizim mantı gibi. Sadece bir 30-40 kat büyüğü. Yani biraz daha böyle avuç içine sığacak şekilde, o da çok lezzetli bir yemektir. Mantı Hinkali'ye çok benziyor. Evet, zaten Hemen aynı kökenden. Evet. Arkadaşlar şu anda bu sofra tam Türkiye kokuyor. Vallahi. Bir an kendimi şeyde hissettim, evde falan hissettim. Şimdi merkezin en üst katına geldik. Sizlere yapay plajı göstermek istiyorum. Şu ekrandaki mi abi? Ekrandaki Burası mi? evet, yukarıdaki yer. Bu çadırın en üst katında böyle plaj yapmışlar. Yapay plaj. İnsanlar ailesiyle buraya gelip burada plajda yüzüyorlar. Astana'nın en ikonik yapılarından biri burası arkadaşlar. Bir de yapay plaja girmek için yaklaşık 20 kaç dolar? 26-27 dolara geliyor. 14.000 tenge. Gün boyunca Gün boyu sabahtan giriyorsunuz, akşama kadar içeride eğlenebilirsiniz. Han çadırı olarak geçiyordu. Evet, Buranın Han Han çadırı. çadırından çıktık arkadaşlar. Bakın böyle dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Şöyle yan duruyor. Eğik bir şekilde yapmışlar. Beni nereden hani buldun? Nasıl? Hangi videoma denk geldin? Özellikle şunu merak ediyorum. Ne çekti abi? Hangi video? Hangi hareketim çekti? Eyvallah kardeş. Ya öyle hani hepimizin yaptığı böyle bir Instagram'dan sabahleyin böyle bir, Türkiye'deydim o zaman da. Öyle bir kaydırıyordum falan derken baktım böyle bir senin sanırım bir Mısır videolarında, yanlış hatırlamıyorsam. Orada böyle bir geziyordun. Konuşma yapıyordun Konuşma galiba. yapıyordun. Oradaki etrafı gösteriyordun. Orayla ilgili bilgiler veriyordun. Sonra işte birkaç videona daha girip baktım. Hoşuma gitti yani, samimiyetin olsun, içtenlikle. Sonra dedim hani olur ki dünyayı gezen birisi olaraktan belki buraya da bir gelebilirsin diye yazayım dedim. Bir olur ki kardeş yolun düşerse bu benim bilgilerim diye sana yazdım. O şekilde sen de gelince haber verdin. Eyvallah abi. Daha çok doğrusu teşekkür ederim. gelmeden önce haber verdin. İyi oldu. Umarım hani burada gezerken güzel bir zaman geçirmene, Türkiye'deki arkadaşlarımızı, izleyenlere faydalı bilgiler vermeye vesile oluruz. İnşallah abi, çok teşekkür ederim. Yani Eyvallah. ben mutlu oldum yani. Normalde hastaneye gelmeyecektim. O kadar uzak geldik ya abi. Evet, Sonra öyle dedim gideyim, buraya gelmişken burayı da görmeden olmaz. tabii ki. Bir de ben de sürekli hep salaş yerleri gösterdiğim için lüks dediğimiz Astana'yı da görelim, Tabii ki. gösterelim diye. Tabii Bir de ki. Enes abinin gözünden Astana'yı tanıyalım, görelim. Tabii ki. Bu şekilde. Daha önce de dediğim gibi Kazakistan yani zaten bizim Orta Asya, bizim ata yurdumuz buralar. Bu sebeple hani buraları gelip görmek lazım. Buralara da kadar geldikten sonra Kazakistan'ın hem böyle bir tarihten gelen bir yönü var, hem de modern bir yüzü var. Astana bu ülkenin modern bir yüzü. Bozkır'ın ortasına kurulmuş bir şehir. Çok güzel bir şehir. Buraya da görmeden olmaz. Hem de bizim akraba, kardeş halkımız yapmış bunu. Güzel yaptın, iyi oldu yani. Geldiğin gerçekten güzel oldu. Ben hani burada çok böyle profesyonel bir rehber falan değilim. Hani kendi işiyle uğraşan orta çaplı bir insanım, öyle söyleyeyim. Ama elimden geldiği kadar, hani mümkün olduğu kadar, bildiğim kadarıyla, dilim döndüğü kadarıyla faydalı bilgiler verip hani oradaki insanlara olsun, size olsun
burayı tanıtmaya çalışacağız. Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yani ederim. ben de aynı şeyi söylüyorum. Hep dilimin dönene kadar anlatmaya çalışacağız bu şekilde. Ve Enes abi, en son ne zaman Türkiye'ye gittin? Ben bir 2-3 hafta önce Türkiye'deydim. Zaten sık sık gidip geliyor musun? Gidip geliyorum, evet, yani 3-4 ayda bir gider gelirim. Ailemiz orada, anne babalarımız. Gidiyoruz, geliyoruz, onları görüyoruz. Çok ara bırakmıyorsun öyle. Tabii. 3-4 ay. Aynen. Evet. Onlar da bizi bekliyorlar zaten. Bir fedakarlık kaç yıldan beri biz buralardayız. Onun dışında zaten inşallah onlar da buraya geliyorlar. Ara sıra şimdi gelecekler önümüzdeki dönemde. Böyle bir kendimize bir yol çizdik, gidiyoruz bakalım. Torunları falan görmek isterler. Yani. Tabii Onların ki, en tabii doğal ki. hakkı. Tabii ki. Aynen. Bir de Enes abi Antepliymiş arkadaşlar. Evet. Ben de Antep'te oturuyorum. Bilmiyordu kendisi. Evet. Öyle vallahi. Az önce memleket neresi falan muhabbeti olunca, Gaziantep'li deyince ben de orada oturuyorum dedi. O da denk geldi yani, hani o daha önce bildiğimiz bir bilgi değildi. Evet, hiç onu sormadım Evet. yani. Yani toprağımızı karşılamış olduk. Bu da ayrı bir sevinç. Bayterek Kulesi arkadaşlar 97 metre uzunluğunda, 1997'de başkent kurulduğu için 97 metre olarak yapmışlar. Bayterek anlamı da Hayat ağacı sanırım o anlama geliyor. 97 metre dediğin gibi. Kazakistan'ın zaten sembol yapılarından bir tanesi. Başkentte ilk yapıldığında hemen burayı yaptılar. Güzel de bir yapı. en ikonik yapılarından biri. Evet. Yani şehre girdiğinizde bu direkt dikkatinizi çekiyor. Yukarıda restoran var sanırım. Böyle çevresinden gezerek aşağı falan Astana'yı görebiliyorsunuz. Zaten İran'da da gezerken büyük bir ihtimalle o maketlerdeki kulelerden bir tanesi de buydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Sol tarafta Dışişleri Bakanlığı var. Bu tarafta. Şu büyük bina. Evet, o büyük bina. Arkanda da Savunma Bakanlığı var. Oo. Evet. Şimdi buraya Abi yakın olan etrafa bakmadan göremiyorum bunları. tam şu anda gitmekte olduğumuz istikamette Akor'da dediğimiz Mavi Cumhurbaşkanlığı kubbeli. Sarayı. Evet. Mavi kubbeli, kubbeli. evet. Oraya da gidelim görelim birlikte. Bayterek kelimesi Türkçe'de yüksek ağaç anlamına geliyormuş arkadaşlar bu arada. Bu yapı da aslında Kazak mitolojisinde hayat ağacını temsil ediyormuş. Yani hayat ağacının da bir hikayesi vardı da rivayete göre bu ağacın tepesine Samruk adında kutsal bir kuş her gün gelip altın bir yumurta bırakıyormuş. Bu yumurta da hayatın kaynağını, yani güneşi simgeliyormuş. Açık hava müzesi gibi, dediğim gibi hastane. Buraya bir önceki videoda biraz ön yargıyla yaklaştım. Burayı nereleri gezeceğim? Her yer lüks, gökdelenler falan diyerekten, ama gezince, özellikle Enes abi anlatınca, bazen kamera kapalıyken bazı bilgiler veriyor. Benim çok ilgimi çekti onlardan. İnşallah kamera açıkken de onları duyarız, ama sanki böyle onu saklıyor, sonraya falan saklıyor. Yok canım. Aklımıza geldikçe, yeri geldikçe söylüyoruz. Bilgi falan sakladığımız yok. Burada kırmızı ışıkta geçen insanlara ceza yazılıyor mu? Ceza yazılıyor ama insanlar da genel kurallara uyuyor gerçekten. Mesela yaya geçidindeyiz. Şu anda burası ışıklı bir yaya geçidi. Işıklı olmayan yaya geçitlerinde siz adımınızı attığınızda bütün araçlar dururlar. Ve herkes de kurala uyuyor. Evet. Geçen kırmızıda geçene nasıl bakıyorlar? Kırmızıda geçen tabii ki hiç iyi Böyle bakılmaz. ayıp olarak görülür, Tabii ki, değil mi? tabii ki. Aynen öyle. Trafik kuralları gerçekten burada oturmuş. Yani umarım bizde de bu yaya geçidine daha fazla önem verir insanlarımız. Çiçekler, Bahçe. etraftaki düzen, Evet. binaların falan, yani mimari çok harika. Siz de görüyorsunuz zaten. Şehir yapısı, zaten şehir çok yeni olduğundan dolayı bir de her şeye çok önem vermişler. Her şey böyle modern bir şekilde yapmışlar. Yani ben burayı Dubai'ye gitmedim açıkçası, ama gördüğüm kadarıyla oraya benzettim abi. Yapılardan dolayı. Evet, doğrudur. Benzerliği vardır. Ama burası hani yeni bir şehir. Daha hala yapılıyor, devam ediyor. Bir de bu ülkenin potansiyeli çok yüksek, geleceği çok parlak. Ondan dolayı hem de bizim daha önce de söylediğim gibi burası bizim ata babalarımızın yurdu. Bizim ortak değerlerimiz, kültürel, manevi değerlerimizin olduğu bir ülke. Her Türkiye'deki insanın gelip buraları görmesi lazım. Buradaki kardeşleriyle kucaklaşması lazım. Buradaki insanlar da bize karşı gerçekten çok güzel, iyi niyetli insanlar. Türklere karşı çok şeyler. Aynen öyle. Mesela ben burada bir damadım. Arkadaşlar benim eşim Kazak. 16 yıllık evliliğimiz var. Şöyle söyleyeyim. Bir damat olarak eşimin anne babasının evine gittiğim zaman gerçekten söylüyorum, bir kral gibi karşılanıyorum. Bu sadece bana özel bir şey değil. Damada bakışları böyle. Misafirperverlikleri çok güçlü. Misafir gelince Tanrı misafiri diye hangi kapıyı çalsanız da size en güzel sofrayı kurarlar. Kazaklar böyle güzel bir misafirperver bir millet, yani bunu
mutlaka özellikle söylemem lazım. Ben bunu Kırgızistan'da da duymuştum. Ankaralı bir abi, Kırgız eşi vardı onun. Yeni evlenmişler. 1 sene falan olmuş. O da aynısını söyledi abi. Aynısını duydum ondan. Havalimanında sohbet ettik. Teyit etmiş oldun. Evet, aynısını söyledi yani. Sen de böyle anlatınca tam artık emin oldum. Demek ki Orta Asya'daki insanlar böyleymiş. Evet. Misafirperverliğe çok önem verirler. Onun dışında kültür ve geleneklerine de bağlıdırlar. Yani mesela bir Nevruz gibi bir milli bayram olduğu zaman etrafta gezen bütün insanlar milli kıyafetleriyle gezerler. Tarihi bağları güçlüdür. Yani böyle bir kendinizi modern bir şehirde belki bir 15. 16. yüzyıldaki bu dedelerimizin giyindiği elbiselerle görürsünüz. Etrafta böyle kazak yurtaları olur. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Yaşça büyük olanlar var. Hep dua ediyorlar bana. Gerçekten onlara çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı elimden geldiğince okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Ve okuyunca da çok motive oluyorum. Hani günüm güzelleşiyor arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı var. Hype puanı da vermeyi unutmayın. Enes abi hakkında varsa düşünceleriniz onları da belirtin. Enes abi zaten yorumları okuyacaktır. Eyvallah. Sağ Onu da olun mutlu arkadaşlar. etmenizi istiyorum. Eksiklerimizi, kusurlarımızı artık hoş görürsünüz diye Evet. umut ediyoruz. Hepiniz Eyvallah. sağ olun. Eyvallah. Kazakistan Devlet Başkanlığı Sarayı Ak Orda diye geçiyor ismi. Kazakistan'ın başkenti Astana olduktan sonra yapıldı. Etrafında da zaten devlet binaları, parlamento ve senato, Kazakistan parlamento ve senato olan iki sistemden oluşan bir yönetim şekline sahip. Arka tarafındaki etrafında sur gibi örülü olan taraf da bakanlıklar binası. Buraya gidecek olursak burası Kazakistan Merkez Konser Binası. İçeride birçok konserler burada gerçekleşiyor. Onun dışında bu arka tarafımızda Anayasa Mahkemesi var. Dümdüz arkada bu tamirat yapılan yerin arkasında bir bina var. Hafif üstü Bayraklı. üçgenli gibi. Evet, bayraklı. Orası da Anayasa Mahkemesi. Devlet organlarının olduğu böyle güzel planlı bir yer burası. Şu anda çalışma var. Çalışmadan dolayı içeri giremiyoruz. Evet. Hemen binanın önünde, avlusu artık meydanında bir çalışma var. Büyük bir ihtimalle bahçe yapımı falan oluyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle ondan dolayı daha fazla yaklaşamadık. El verdiği kadar ölçüde burası en iyi yer. İzin aldık, buraya girdik de buradan geçilmiyormuş hani. Biz girerken şu tarafta polis uyardı, buradan geçiş yok dedi. Biz bir çekelim dedik, anlatacağız dedik. Hemen gidin gelin dediler, sıkıntı yok dediler ama şuradan normalde buradan insanlar geçiyormuş. Şu tarafa geçilebiliyor. Yok, bu şu yuvarlak çizgiye kadar ondan sonrasına izin yok. Evet. Şu kırmızı içi beyaz olan. Levha mı? Evet, o levhaya kadar. Oradan sonra geçilmiyor. Ondan sonrası geçilmiyor. Evet. Astana Ulu Camisi'ne geldik. Evet. Kazakistan'ın değil sadece Orta Asya'nın en büyük yapılardan birine geldik. Bu Astana'nın dışı mı? Şu anda Astana'nın dışındayız Yok, galiba biraz. şöyle Astana'nın dışı derken Astana zaten buraya doğru büyüyor. Zaten hepsi şehrin projelenmiş nereye doğru gideceği. Zamanı geldikçe o projeler yerlerine yapılıyor. Bu cami de buraya yapıldı ve şehir şu anda sol tarafa doğru bakarsanız binalar böyle gidiyor o tarafa doğru. Şu tarafta arka tarafta. Yeni yapılıyor o zaman. Tabii, böyle tabii. büyüyor. Havalimanı var. Yine buralarda inşaat alanları, bilmiyorum kamera gösterebilir mi? Evet, İnşaat şurada alanları görünüyor. var. Arkamızda var. Şehir şekilde. buraya doğru geliyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Bundan bir 15 yıl önce buralar yoktu. Hani aynen öyle derler ya. Evet. Yoktu buralar. Gerçekten yoktu. Buralar çok kısa zaman içerisinde çok güzel bir şekilde yapılaştı. Yani az önce de dediğim gibi biz kendimiz takip edemiyoruz. Yani o kadar hızlı ve güzel bir yapılaşma var. Güzel de bir şehir oldu. Şimdi caminin içine girelim bakalım. Arkadaşlar caminin içerisine girdik. Ayakkabıları böyle bırakıp şöyle yalın ayaklarla, eğer şort varsa benim gibi şunlardan giymek gerekiyor büyük ihtimalle. Onlardan bir tanesini giyeceğim. Kardeşim hicaba giriyor. Vallahi şimdi nasıl giyiliyor ben çözemedim. Şeyini bulabilsem. Kadınların mı bu acaba? Neyse fark Yani etmez. genellikle öyle. Böyle ey iman edenler ne haber? Herkes şeye benziyor ya, Harry Potter'daki şeyler var ya. Burayı Türk İnşaat Şirketi yaptı. Astana'daki birçok projeyi de yapan şirketti. Burada da böyle gelin damat gelip fotoğraf mı çekiliyor? Evet, evet. Evlenen çiftler arkadaşlar burada özellikle bir camiye gelirler. Camide böyle bir dua edilir, Kur'an okunur. Bu da ileriki hayatlarında kendilerine bir uğur getireceği inanılır. Çok güzel bir, bizim dinimizde olan güzel bir başlangıç. Bakın bu sol tarafta Kur'an okunan yer var, o da. Hoca duasını Dua okuyor. ediyorlar. Evet. Bu şekilde.
Hani gördüğünüz halılar, bu içerisi 15.000 kişi burada namaz kılabiliyor aynı anda. Bütün hava şartlarına göre yapıldığı için otoparkı da bunun alt katında. Kapalı otoparkı var. İbadet etmeye gelen insanlar için alt katta otoparka arabalarını bırakıyorlar. Direkt yukarı çıkıyorlar. Yani soğuk ortamla bir işleri olmuyor kışın. Tabii eksi 40, eksi 50, Tabii eksi 30 oluyor, derecelerde. oluyor. Evet. Dışarıda insan görmemiz pek mümkün olmaz. Herkes arabasıyla gidip gelir. Evet, Esma-ül Hüsna karşıda yazan Allah'ın 99 ismi. Bayağı büyükmüş. Gerçekten işlemeler, detaylar, duvarlardaki çizimler çok çok güzel. Orta Asya'nın en büyük camisi. Evet. Çok güzel bir eser. Seni yorduk ama şu an neredeyiz? Yok, estağfurullah. Şu anda arkadaşlar biz Astana'da Expo fuar alanındayız. 2017'de burada geleceğin enerjisi temalı bir fuar gerçekleştirildi. Expo 2017. Her ülkenin standı vardı. Ortadaki o büyük olan küre de Kazakistan'ın kendi standıydı. Bunun içerisinde şu anda hatıra müzesi olarak bıraktılar Expo'ya yönelik. Bütün bu gelecekte kullanılacak olsun, günümüzde kullanılan olsun enerjilerle ilgili, hatta uzay çalışmalarıyla ilgili müze gibi bir alan. 8 kattan oluşuyor. Şimdi oraya gireceğiz. Gerçekten devasa arkadaşlar ya, ben böyle bir yapıyı, böyle bir mimarı ilk defa görüyorum. Küre ya, bildiğiniz büyük kocaman bir küre ama burası bir, insanlar burada çalışıyor içeride. Evet. 8 katlı. İçi dışarıdan biraz küçük gibi göründüğüne bakmayın. İçi çok büyük bir alan. Etrafında da şu anda işte ofisler günümüzde üniversiteler falan olarak kullanılıyor. Atıl değil yani, şu anda aktif olarak her yer dolu. Güzel bir yer burası. Dışarıdan kendimizi bile görebiliyoruz. Evet, şurada bu arada sanki böyle bir çalışma var gibi. Bu da senin Evet. şansına. Cumhurbaşkanlığı sarayından sonra şu anda gelen seslere ve etraftaki şeye göre söylüyorum. Bir bakalım. Girişi umarım kapalı değildir. Dünyanın en büyük küre şeklinde binası olarak geçiyor bu arada. Yaklaştıkça daha da bir büyüyor ya bu. Şu an buradan kendimizi görebiliyoruz. Bir de burası akşamları ışıklandırmayla falan harika görünüyor. Böyle bir futbol topu gibi hareketli ışıklarla falan. Zaten dünyanın birçok böyle projelerinde var. Çok güzel bir görünüm elde ediyor buradan. Evet. Sonra onun dışında bayramlarda, böyle önemli günlerde burada havai fişek gösterisi yapılıyor bu bölgeden. O da yine çok güzel gece görüntüsü oluşturuyor. Şehir çok yeni arkadaşlar. 1997 yılında başkent oldu Astana. Astana'nın kelime anlamı başkent demek bu arada. Yani şehirleşme yeni. Başkent olduktan sonra daha da bir modernleşme, mimari yapılar yapılmaya başladı ve inşaat süreçleri çok kısa. Yani bizim diğer ülkelere kıyasla hızlı yapılıyor. 1-2 senede binayı, gökdelenleri yapabiliyorlar, inşa edebiliyorlar. Bu da Astana için, Kazakistan için bir artı oluyor. Bir de mesela şeyi de düşünelim arkadaşlar. Şimdi hava şartlarının bu kadar soğuk olduğunu, eksi 30, eksi 40'ların görülebildiği bir kışın inşaat çalışmasının yapılabilmesi, bu çok büyük bir özveri ister, yani kabiliyet ister. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Buradaki şehir yapısı, her şey böyle gördüğüm kadarıyla geleceğe yönelik yapılmış. Yani hep böyle ileriye dönük modern tasarımlar yapılmış. Teknolojik olarak çok önde. Ben ilk geldiğimde otobüste nakit paranın geçmediğini oradan anladım. Direkt uygulamadan hallediyorsunuz buraya geldiğinizde. Kaspi diye bir uygulama, kaspi.kz, Kazakistan diye. Ve Enes abi onu sordum. Çok işe yarıyormuş, hani o hayatınız olmuş. Sen öyle bir şey söyledin bana. Aynen öyle. Yani şu kadarını söyleyeyim. Araç alım satımından tüm ödemelerinize kadar, faturalarınıza, hatta ve hatta evlenmeye kadar oradan yapıyorsunuz. Yani bir insanla oradan evlenebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay bir sistem. Devlet hizmetleri, özel sektör hizmetleri, evinize bir herhangi bir ürün lazım, onu da oradan sipariş verebiliyorsunuz. Bir uygulamayla bütün işinizi evinizden, oturduğunuz yerden halledebiliyorsunuz. Hem özel şahsi işlerinizi hem devlette olan işlemlerinizi oradan halledebiliyorsunuz. Özellikle kışın çok işe yarıyor. Tabii, Hiçbir tabii. dışarı falan çıkmadan eksi 40 derece, 30 derecelerde. Yani ben de burada kendi bir işletmem var. Orada mesela oturduğumuz yerde hepsini hızlı bir şekilde halledebiliyoruz. Bu çok büyük bir kolaylık. Bundan bir 10 sene önce, 15 sene önce bunlar yoktu.
Bütün her şeyi nakit parayla dönüyordu. Kredi kartı falan sistemi de vardı ama çok az yaygındı. Türkiye bu konuda hani kıyasen çok daha ileri gibiydi. Yalnız bu teknolojik ivme birdenbire hızlanıp burada bu Kaspi'nin hayatımızın her alanımıza girmesiyle birlikte Kaspi'nin yanında şimdi farklı birkaç banka daha var. Bu hizmetlere, yakın hizmetleri sunuyor ama Kaspi bu işin öncüsü olduğu için ondan bahsediyoruz. Bu ivmeyle birlikte gerçekten şu anda inanılmaz derecede hizmetin yükseldiği, kalitenin, dijitalleşmenin ulaştığı nokta muazzam yani. Her şeyimizi onunla yapıyoruz. Yani anladığım kadarıyla oradan biletleri, uçak biletleri, tren Kesinlikle. biletleri, Turları aklınıza bile gelebilecek her şeyi Aynen. oradan halledebiliyoruz. Canın sıkıldı, bir ülkeye gideceksin, oradan tur seçiyorsun, alıyorsun. Fiyatlar hepsi belli. Kaç çocuk, şunu bunu yazıyorsun. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi arkadaşlar oradan halledebiliyorsunuz. Neler olduğunu sormamıza bile gerek yok. Yani her şey var. Evet. Burası kapalı arkadaşlar. İçeri giremiyoruz. Giremiyoruz maalesef. Aynen, kapalı. Şu Aynen. an tadilatta, gördüğünüz gibi burası da tadilatta. Sağ tarafta. Demek ki bazı şeyleri onarıyorlar. Bir onarım, bir düzeltme şeyleri devam ediyor. Astana'nın en büyük, yani Kazakistan'ın en büyük camilerinden birine geldik. Orta Asya'nın da aynı zamanda en büyük camilerinden birine geldik. Burası Hazret Sultan Camisi olarak geçiyor. Hazret Sultan'ın anlamı da kutsal sultan demekmiş. Yani Hoca Ahmet Sefevi'ye bir gönderme olarak halkın sevilen bir kişi Ahmet Sefevi. Ona gönderme olarak böyle bir isim verilmiş. Bu camiye geldik, sizlere bu camiyi göstereceğim. Evet, Astana'nın sembol projelerinden bir tanesi. İçinde 10.000 kişilik aynı anda ibadet edilebildiği söyleniyor. Şehrin merkezinde üstündeki işlemeleri sebebiyle çok özel bir yapı. Etrafında da zaten modern binaların olduğu, tarih ve modernlik birbiriyle iç içe girmiş durumda. Girişi falan böyle harika. İçeriği gösterelim Bakın arkadaşlar sizlere. şu girişe bakın. Mesela şu QR kodlarını görüyorsunuz. Birisi Kaspi, az önce bahsettiğimiz, birisi de Halk Bankası. Bağışta bulunmak isteyenler bile bu QR kodları okutaraktan bağış yapabiliyorlar. Yani bankalarda bu sistem hayatımızın her yerinde. Bu çok büyük kolaylık. Nakit para yok. Bu gerçekten çok güzel kokuyor bu cami. Daha iyi hissettiriyor. Bir önceki camiden biraz daha farklı. Her caminin Ben kendine ayrı bir şeyi var. Mimari tabii, havası yapısı var. da Evet. Kazak kültürüne göre yapılmış. İşlemeler falan gördüğünüz içerideki işlemeler, detaylar. Cami şöyle arkamızda kaldı arkadaşlar. Şöyle hemen önünde bir tane anıt, sağ tarafında bir piramit. Yani piramidin de böyle modern şeklini yaptılar. Mısır'a gitmenize gerek yok. Hastaneye gelip görebilirsiniz. Bu anıt ne abi? Üstünde bir at var sanırım. Bu Kazak Eli Anıtı, Kazak ülkesi anıtı olarak geçiyor. 91 metre yüksekliğinde, 1991 yılında Kazakistan'ın bağımsızlığını simgeliyor. Onun dışında en üstteki gördüğünüz kartal, Kazakistan ülkesinin özgürlüğünü, gücünü simgelemiş. Sonra bu anıtın altında bir tane heykel var. Orada Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın 1. Cumhurbaşkanı, onun heykeli var. Sağ tarafa dönecek olursak burada piramit var. Piramit Barış ve Uzlaşı Sarayı. Bizim halk tabiriyle piramit dediğimiz yapı. Burası işte dinler arası diyalog gibi diğer milletlerin, diğer dinden insanların barışını, uzlaşısını simgeliyor. Arkamızdaki yapı da cami. Az önce zaten içine girip gezmiştik. Abi çok muhteşem görünüyor şu anda. Evet, buralar gerçekten çok güzeldir. Burası Sanat Üniversitesi. Şu hafif ortası daire şeklinde olan yapı. Tam karşımızdaki yerde National Müze, Ulusal Müze. Orada Kazakistan tarihine ait eski çağlardan beri gelen her türlü kalıntılar, izler, efendime söyleyeyim birçok şey var orada yani. İşte müzede olan her şey var. Onun dışında da burası Tabelsizlik Sarayı, yani Bağımsızlık Sarayı var. Burada Kazakistan'ın büyük konferansları, büyük uluslararası görüşmeleri aktif olarak burada yapılıyor. Cumhurbaşkanları falan başka ülkelerden misafirler geldiği zaman bu sarayda büyük konferans salonunda görüşmelerde bulunuyorlar. Bu alan meşhur bir alan. Bu ülkedeki bütün bayramlar, kutlamalar, askeri geçit gösterileri bu alanda oluyor. Bu meydanda yapılıyor. Aynen bu meydanda yapılıyor. Arkamda gördüğünüz yerde bayramlar falan olduğu zaman Kazak yurtaları kuruluyor. Burası şenlik alanı gibi oluyor. Konserler veriliyor. Böyle bir alan. Burası Kazakistan'ın, Astana'nın merkezi. Merkez alanları.
Çok güzel görünüyor arkadaşlar ya. Şurada sol tarafta piramit var. Hazret Sultan Camisi var. Böyle bir devasa anıt var. Evet. Bilim kurgu filmindeymişim gibi abi şu anda. Nazarbayev'in heykeli. Bu mu? Evet. Bu Nazarbayev, yani bilmeyenler için Atatürk'ü gibi Kazakistan'ın. Evet, Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı. Çok büyük işler yapmış. Büyük bir lider. Kendisinin de burada yaptığı hizmetlerden dolayı heykeli yine birçok yerde ismi yaşatılıyor. Kendisi de şu an sağ tabii ki. Onun dışında şu anki Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev. Kendisi de bir yaklaşık, yanlış olmasın, 5 yıldan beri görev yapıyor. Bu şekilde başarılı bir yönetim var bu ülkede. Evet, şöyle bir restorana geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Bakın fiyatları göstermiş olayım sizlere, menüyü getirmişken. Sizlere böyle fiyatları göstereyim. Ne yemek olduğunu bilmiyorum ama tenge olarak fiyatlarını gösterebilirim. Bu yemeğin fiyatı 190 liraya. Bu tabak 190 lira. Bu böyle, bu büyük bir ihtimalle ya lagman ya da ganfal. Lagman olduğunu düşünüyorum. Bunun fiyatı da 210 lira falan. Bu gördüğünüz at eti böyle. Bunun da fiyatı 530 liraya tekabül ediyor. Yani 6895 tenge olan 530 lira. Arkadaşlar normalde çaydığım diyorum ya. İçtiğim çaylar böyle genellikle su gibi olur. Sıcak su içiyormuşum gibi tat geliyordu. Ben acaba öyle mi denk geldim bilmiyorum ama özel olarak mı ballı istedin abi? Yok, bu standart. Taşkent çayı dediğimiz zaman standart olarak bu şekilde getiriyorlar. İçinde balı var. Eğer siz isterseniz ki şeker bir şey olmasın, tatlı olmasın, o zaman söylüyorsunuz balı koymayın diye. Evet. Bu şekilde getiriyorlar. Bal Bu- var, nane var. Ballı çay. Evet, içinde şey var, zencefil var. Bu tarz böyle bir faydalı şeylerden, bitki çayı öyle söyleyeyim. Bu da popüler bir çaydır. Çok güzel. Ben içince kamera kapalıyken içtiğimde bayağı şaşırdım. Çünkü beklediğim tat değildi bu. Evet. Ben daha böyle normal tatsız, sanki sıcak su içiyormuşum gibi tat bekliyordum. Daha önce Kırgızistan'da içtiğim için. Bu bayağı güzelmiş ama ya. İçilir bu işte, bu içilir. Bunlar da böyle samsalarmış. Bakın buradaki samsalar değişik. Makarnalı, etli, lagman olacak. Lagman gibi bir şey. evet. Lagman değil mi bu? Lagman, evet. Bu lagmanmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçinde bolca et var, makarna var. Şöyle kırmızı biber var, yeşillik var. Tadı çok güzel. Ben biraz tattım. Şöyle baharatlı falan. Bu acılı olanmış, bir de acısız olan vardı. Ben acılı olanı istedim. Daha baharatlı, daha güzel oluyor. Yani tarif edemiyorum tadını ya. Bizim yediğimiz makarnalara hiç benzemiyor. Hamurdan yapılmış bu. Hamur zaten elle açılıyor bunu uzun uzun. Evet. Sonra bir kurutmaya falan bırakıyorlar. Ondan sonra yemek yapılıyor. Spagetti gibi böyle o zaman hamur bu. Ya zaten makarnada hamur da bunlar elle açan şeyler. Elden açılıyor. O yüzden Tabii- dolu ve güzel. Tabii tam teknik şeyine vakıf değilim ama o şekilde yapıldığını biliyorum. Şöyle bakın. Nasıl samsam tadı? Çok güzel yapıyorlar bunu ya. Arkadaşlar bu şekilde sizlere bugün bu videoda gezilecek yerleri gösterdik. Enes abinin gözünden Astana'yı tanıdık, Kazakistan'ı tanıdık. Abi seni de çok yordum gerçekten. Estağfurullah, Ben ne o kadar demek? yoruldum ki. Küçük de olsa bir faydamız olduysa Çok ne mutlu teşekkür bize. ederim. İnsanlara bilgi olaraktan. Kondisyon olmasına rağmen ben bayağı yoruldum. Yani hakkını gerçekten helal et abi. Estağfurullah, evet. Seni de yormuş oldum. Gezilecek yerleri gösterdik sizlere. Abi çok teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Rica ederim. Beni gezdirdiğin için gerçekten sen olmasaydın açık konuşalım ben bu kadar yeri gezemeyecektim. Yani Astana'da çünkü gezmek biraz ulaşım Evet. konusunda bir sıkıntı Alan çekecektim. geniş. Evet, alan Evet. çok geniş. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı da unutmayın. Videoyu bitiriyorum. Eğer sıktıysak hakkınızı helal edin. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Buraya gelmek isteyenler bu videoyla Astana'da gezecek yerleri görmüştür umarım. Geldiğinizde artık kafanızda soru işareti kalmamıştır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.